Evet arkadaşlar, öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımızla ilgili ufak bir konsept açıklama söyleyeyim arkadaşlar. Hangi aracı alırsak alalım, inceleyeceğimiz araçlar arkadaşlar böyle çok uzun değil, çok kısa da değil. Bir aracın dış, iç tanıtımı yapıp ve asıl şovumuzu otobanda göstermek. Otobanda basabildiğimiz kadar basacağız arkadaşlar. Buradan çıkışı otoban. Direktmen Allah ne verdiyse basacağız yani. Direkt şimdi de aracımıza geçelim. Aracımız arkadaşlar 1.9 131 beygirlik, 130 beygirlik, değişiyor bunlar. O fazla takılmayacağım oraya. Dizel bir araç arkadaşlar. 1.5 dizeli var bu kasada. 2 litre dizeli var. Bir de 1.9'u var arkadaşlar dizel olarak. Benzinli ise 1.4, 1.6, 2 litre normal, bir de 2 litre turboluk var arkadaşlar. Beygirlerini bilerek söylemiyorum ki. Hani makyajlı kasa dedim, yani 2007 sonundaki ve öncesindeki arkadaşlar beygirlerin hepsi oynuyor. 3 beygir o aşağı, 5 beygir bu yukarı. Şimdi diyeceğim 2 litre 135 beygir, diyeceğiniz ki abi 130 beygirliği de var. Hani o yüzden karışıklık olmasın diye. Arkadaşlar aracımız xenon far yok, olmasını isterdim. Genelde 2 litreliklerde bulunuyor. Biraz da lüks paket 2 litreliklerde oluyor. Halojen mercekli yuvarlak farımız var arkadaşlar ve gece çok iyi gösteriyor gerçekten. Onun haricinde önde park sensörümüz var arkadaşlar. Sis farımız zaten abi standart. Hepsinde standart sis farlarımız var. Ben bu aracın abi ön kısmını çok beğeniyorum. Sen? Değil mi? Bence de özellikle makyajlı kasadan sonra ön panjur ve fardaki Aynen. değişiklikler biraz daha modern göstermeye başladı. Aynen. Abi. Zaten bu araç 2009 arkadaşlar, bu araç son üretim. 2009'un ya ortasıydı ya da sonuydu yani. Bu kasada daha başka yok. Ondan sonra zaten yeni modele geçiyorlar. Renault Arkadaşlar Grand Scenic 3 diye. Renault'da zaten dolulukta bir sınır yok. Aynen. Citroen, Grand Picasso, Renault'lar, Peugeot'lar falan da vardı. Onlar genelde Türkiye'de pek olmadığı için onlara da girmeyiz. Abi yandan hemen istersen girelim. Arkadaşlar aracımız Grand Scenic olduğu için uzun versiyonu. Onu zaten arkada göstereceğim, ne kadar uzunluk olarak, el olarak size bu kadar uzun diye göstereceğim. 17 inç arkadaşlar. Hangi motor seçeneğini alırsanız standart jant. Zaten jantlarımız da orijinal. Kendim sprey boyayla 5 euroluk boyayla boyadım. Bu arada aracı arkadaşlar biz 1500 euroya aldık. Ama fiyatı 1000 euro ile 2500 euro arasında değişiyor. Başka söylemek gerekirse elektrikli aynalarımız var. Otomatikman kapanıyor, açıyor. Keleskomuz arkadaşlar. Kelesko gerçekten çok güzel. Anahtar cepte dursun. Ya bu paralardaki mesela örnek vereyim. Ben bu parayı arkadaşlar E36 da alabilirdim. Değil mi abi? E36 evet. Geliyordu. 320 geliyordu. 318 IS. Ama ben biraz da aile araba, tabii bu zevktir. Doluluk olarak bu parayı arkadaşlar Almanya'da alabileceğiniz en dolu arabalar bunlar. Bunlar ve Citroen C4 Grand Picasso'lar. Aynen. Onun haricinde yok. Onun haricinde abi gel arkaya da geçelim. Arkaya geçmeden önce abi yanına bir istersen yan uzunluğunu göstereyim önce arkadaşlar. Önce dışı tanıtalım, aynen ondan öyle. sonra içerisi sürpriz gibi olsun. Arkadaşlar tam videoyu çekmeden önce de ölçtüm. Gelin Grand Scenic ile normal Scanic'in boyut farkını gösterelim abi. Yaklaştır. Tam şura arkadaşlar. Şurası yok. Yani şöyle çapraz geliyor. Yani aşağı yukarı bir 20-30 santim biraz daha büyük ama bagajı daha fazla büyük gözüküyor. Zaten 530 litrelik bagaj var, oraya da gireceğiz. Arkadaşlar arabayı eğer ki siyah cam filmiyle falan süslerseniz oldukça da güzel parasına gözüküyor. göre güzel arabalar. Şimdi abi arka. Ben bu aracın abi arkasını da çok seviyorum. Bilmiyorum, hep Renault kullandım diye mi? Renault'ların arkası bana göre Grand Scenic en iyi arkaya sahip aile arabası. Aynen. Citroen'inki çünkü biraz daha değişik vesaire. Arkadaşlar bunlar zaten standart reflektörler. Bu üst camına açılan modeli de var ama bu bizim açılmıyor. Artık paket midir, standart değil midir? Şu olayı ben çok seviyorum. Şunu göstermek istiyorum. Hani Renault Megane RS'lerde evet. Değil mi? Onlar güzel. Aslında kimileri buna Renault Megane RS'lerin arka tamponunu koyuyorlar. Birebir yapıyorlar. Onun haricinde arkadaşlar arkada park sensörlerimiz var. Başka da bir şeyimiz yok yani. Olan özelliklerimiz bunlar. Arkadaşlar şu an hava -8 derece. Abimin eli böyle zıngır zıngır oynuyor. İnşallah abi videoyu çekiyordur. Arkadaşlar gelin hızlıca yine içini de gösterelim sizlere. Dediğimiz gibi biz aracın iç dış tanıtımını hani çok uzun tutmak istemiyoruz. Genelde arabanın tüm marifetlerini otobanda gösterelim diye. Biz de merak ediyoruz tabii yeni gelen araçları. Hepsini sizler de göreceksiniz. Arkadaşlar hemen hızlıca içini anlatalım size.
Bu üst taraflar arkadaşlar deri gibi, normal, altı da sert plastik, üstü ama gerçekten yumuşak. Zaten dikişli gibi. Onun haricinde güzel büyük bir çekmece var burada. Zula yapmaya birebir her şey Oldukça da koyabiliriz. derin yalnız ha. Tabii Aynen. bileğim içine girdi yani. Hı hı. Arkadaşlar yani el mesafesini düşünün, komple içine giriyor. Güzel ya, kullanışlı. Halbuki millet belki diyebilir ne işe yarıyor ama yarıyor arkadaşlar. Onun haricinde 4 otomatik camımız var. Elektrikli katlanar aynamız var arkadaşlar. Hemen şöyle yapayım. Su arkadaşlar, burada da su vesaire çok rahat giriyor. Yani buranın derinliği de güzel. Yine şu alt kısımda abi, ayağımı koyduğum yerde bir aydınlatmamız var. Şimdi şunu geri alalım. Şimdi arkadaşlar Renault'larda, Citroen'lerde, Peugeot'larda Fransız arabaları gerçekten dolu. Hani tamam, bu doluluk bir paket ama boş paketlerinde de yine buralar vesaire dolu. Yaklaş abi bu. Dememiz arkadaşlar buradan, onun haricinde direksiyonu da göster abi. Şuradan da mesela 130'da gidiyorsunuz ya, hızınızı arttırabiliyorsunuz, düşürtebiliyorsunuz. Burada işte cam sileceği vesaire var arkadaşlar. Onun haricinde radyomuz, telefonun bağlantımız burada. Yükseklik ayarı arkadaşlar, far ayarı. Ondan sonra ABS'yi kapama, Evet arkadaşlar, en güzel kısımlarından biri zulalık. Arkadaşlar bu aracın önünde, solunda, sağında, arka tarafında her yerde cep var. Kaçakçı arabası arkadaşlar. Aynen. Kaçakçı arabası. Eskisinde de var, yenisinde de var. Arkadaşlar burada dijital klimalarımız var. Zaten açma kapama, işte klima normal olarak veya klima açmadan da motor sıcaklığı. Onun haricinde arkadaşlar CD çalarımız var burada. Paket olarak arkadaşlar bazılarında, bu 2007'den sonra dediğim makyajlı kasalarında tam şu kısımdan itibaren navigasyon var. Onun haricinde abi bak mesela bunlar abi aslında güzel ufak ince ayrıntılar ama İşte bunlar kimi modelli arabalarda bile yok yani. aynen ışıklı arkadaşlar ve sağlı sollu ışıklı abi, sadece bir tarafta da değil. Bazılarında sadece bir tarafta oluyor. Cam tavanımız olsaydı muhteşem Aynen. olurdu ama O 2 litreliğimiz de vardı. evet. Arkadaş içi çok böyle ferah ve rahat. Abi şunu da göster. Bak şu mesela kullanışlı bir şey. Evet, bu da arkadaşlar. Aile yani çocuğunu izlemeye vesaire çocuk Ekstra koltuğuna yani. koyduğunda. Bu arada ben onu ilk defa gördüm ha, o kadar skanik bindik. Abi o ben yenisinde de bu hani 2012 vardı ya bir araba. Onda çok hoşuma gidiyordu, kullanıyordum. Arkadaşlar alt kısım yine aynı çekmecemiz var. Burası öne göre tabii otomatikman biraz daha ufak. Bu arada abi ses sisteminden bahsetmedik ama çok güzel. Perdeliklerimiz var arkadaşlar. Bunlar paket. Bazılarında oluyor, bazılarında olmuyor arkadaşlar. Koltuk mesafesi ise normalde çok iyi. Ben videoyu çekmek için gördüğünüz gibi en geriye aldım. Daha koltuk geriye gitmiyor. Gene de rahatım. Gene de arkadaşlar değmiyor. Tavan mesafesi zaten hemen hemen bir 5-6 santim var. Hani 5 santim falan vardır rahat. Onun haricinde burada göster abi buradan. Arkadaşlar bu hepsinde yok ama. Bu da paket olarak. Burada açılıp kapanır bir göz var. Biz ön konsolu yapmadık abi. Çok güzel çünkü o da. Diğer sağ taraftan gösteriyor. Aynen. O da çok kullanışlı. Yine arkadaşlar burada bardaklıklarımız var. Açabiliyorsunuz. Tepsi yani. Arkadaşlar 3 çocuk babası olarak şunu söylemek isterim. Eğer ki 3 tane çocuğunuz var ve yan yana sığmaz diye şüpheye düşüyorsanız kesinlikle çocuk koltuklarıyla birlikte sığmaktalar. Aklınızda bulunsun. Şuradaki BMW'de bizim. Onu da çekeceğiz. Ona 3 çocuk bebek koltuklarıyla çok zorlanıyoruz. Ama Renault Grand Scanic'te ya da Renault Scanic'te kesinlikle herhangi bir zorlama yaşanmıyor. Evet. Zaten abi koltuklarımız bu, Evet. arka koltuklar da ileri geri gidebiliyor. Şu anda arkadaşlar ön pozisyonda. Şu ön konsolu sen geç Tabii. abicimine bir ileri çek mesela istersen. Arkadaşlar Burada arabada çok güzel çekme yerinde. Burada basıyorsun. arabada shaft kısmı olmadığı için düz. oldukça arkası geniş. Çocuğunuz varsa, hatta çocuğunuz yoksa bile aile arabasını seviyorsanız mutlaka tavsiyemizdir. Arkadaşlar bu. Ben kolçağı çok seviyorum abi. Her arabada, yani bunda vesairede değil. İnsanı gerçekten uzun yolda rahatlatıyor. Arkadaşlar kolçağımız bayağı bir derin. Artı sürgülü arkadaşlar böyle. Bunlar zaten sağlı sollu oynayabiliyor ve arkadaşlar burada 12 watt çıkış var. Onun haricinde yine içinde aydınlatma var. Görebiliyor mu abi Evet. arkadaşlar? Şöyle tutalım. Çakmaklık Aynen, arabada çakmak. bol. Bir tane Zaten- de fitesin altında var zaten. Ve ışığını buradan da açıp kapayabiliyorsun. Şu anda kontak anahtarı bağlı değil ama araç gerçekten güzel şey olarak. Onun haricinde arkadaşlar 2 tane bardaklık var. Zaten bardaklık
tüm arabada çok iyi kullanışlı bir şey. Biz de devamlı çok içecek içtiğimiz için. Abi bagajı da gösterelim. Ve Sonra bir sonra otobana bitiyor, çıkalım. Evet bagajını şimdi hızlıca bagajını da gösterelim. Normalde 530 litre arkadaşlar. İnternette farklı yazıyor. Koltukları yatırırsanız 1000 küsurata da çıkıyor. Ama yatırmaya böyle bir aracım varken gerek yok yani. Normal ağır bir eşya yüklemedikçe uzun. Arkadaşlar bagajımız dediğimiz gibi büyük. Hatta Bir şöyle otursana anlasınlar abi. Bir boydan boya bir uzun. Şu an arkadaşlar Böyle. yaslanmış bir pozisyon. Aynen. Zaten bu arka koltuklar da abi geriye çıktığı vakit öne doğru aldığında şu perdeliği kaldırdım da hepten artık geriye doğru gidebiliyorsun. Türkiye'ye giden özellikle tek çocuklu aileler bazen yatak koyuyor. Nasip arkadaşlar. olursa Türkiye'ye ben bununla giderim bu sene abi. Yine arkadaşlar ben bunu sevmiyorum, göstereyim ama tangır tungur ses yapıyor. Belki benimkinden dolayıdır. Arkadaşlar bagajımız geniş, zaten orta emniyet kemerimiz de tam abi orta kısımda. Bunun altında gösterelim abi arkadaşlara. Altta da yine ufak tefek zula şeyi var. Şimdi abi o taraflar elektronik. Bakalım belki Ama gizli bir şeyler var mı buralarda? Ne? Aslında Aynen. 2 tane göz burada. Bir de Ya arabada tarafta- zaten göz arabada göz sıkıntısı yok arkadaşlar. tutma yerleri de var arkadaşlar ama bagaj biraz hani bu aracı özel demiyorum. Öbür Scanic'lerde de aynıydı. Ağır kaçıyor arkadaşlar. Gelin abi otobana çıkalım. Çünkü eksilerdeyiz arkadaşlar, donduk. Aynen, hemen bir otoban arkadaşlar. Otobanda bir aracımızı test edelim. Hadi Evet arkadaşlar, aracımızın içine geçtik. Kaldırdığım gibi hemen indireyim abi bir daha. Nereden başlayalım abi? Konfordan mı, yol tutuş mu? Ya da yol tutuşu otobanla mı? Arkadaşlar bende E61 BMW var. Yani E60'ın station wagonu. Kesinlikle bana kalırsa E60'tan daha rahat. İçi Sonucunda geniş diye biraz aile daha arabası, evet. aynen böyle ferah, rahat duruyor. Yay olarak arkadaşlar araba bence çok rahat. Beşik gibi, hem çukurları da abi emiyor. Serte girince arkadaşlar %90 araç zaten bu BMW'de olsa ne olursa olsun hissettiriyor. Debriyajı benim çok hoşuma gitti. Aynen. Mükemmel. Ve arkadaşlar direksiyonumuz gerçekten çok yumuşak, böyle tek parmakla sür. Bu arada abi deri direksiyon ha. Evet. Orijinal, bak o çok güzel bir detay. Bir dakika şuradan bir çıkalım. Vites geçişimiz arkadaşlar çok güzel aracın. Hani bu kasaya, bu araç için değil. Öbür Scanic'ler de öyle. Hani bildiğimiz için söylüyorum. Şu vites konumundan dolayı kullanışı çok rahat, çok pratik. Volkan abim şu düzlüğü yakalamışken bence bir Haydi. basalım biz. 4'teyiz arkadaşlar. Gözüküyor mu abi? 120, 125, 5 6, 130, 136, 140, 142. Şu an arkadaşlar 180 ile gitmekteyiz. Daha da gideriz arkadaşlar. Direkt ben bir sessizlik oldu abi otobana düşünce. Şu an arkadaşlar 186, 190 gidecek. Tabi araba soğuk olmasının da biraz etkisi var. Şu an 188. İç anlatımından direkt hıza geçtik arkadaşlar. Biz hızı seviyoruz.
Direktmen olay bitiyor yani. Ay içine başlayıp anlatmıyorum Evet. der gibisine direktmen. 190 arkadaşlar. Bayır yukarı çıkarıyoruz şu anda. 188'e düştük. 200 kaç yapmıştık abi? 208. 208, 213'te ben yaptım. Bizi biliyoruz abi. Araçlar normalde tüm arabalar sağlam. Sağlam olmayan normalde araba yok. İnsanlar basmadığı için bilmiyor fazla. Arkadaşlar bu arabaların hani %80'i 200 bine gelene kadar zaten bu hızlarda kullanılmakta. Buradan hemen bir sinyal çakalım. Hızımızı düşürelim. Burası çünkü arkadaşlar 120'lik yol sesi. Abi yol sesi 120-110'a kadar gayet iyi. Hatta ben sana şöyle diyeyim 180-190'da da farkındaysan az geliyor. Hani Evet. geliyor da böyle aman aman bir ses gelmiyor. Rahatsızlığı kalmıyor. Fakat aileler için ideal bir araba. Sonucunda ailelerde 180-200'de Gitmiyor. İçinde çoluk çocuğunuz var. Yani yapabileceğiniz zaten. Abi yol tutuşu 120. kendini sağlam tut. Ben bu arabaya yol tutuşu olarak bayılıyorum. 80. 85. Aslında korkulduğu kadar değil. Arabada Değil. salınım var ama bir şekilde tutuyor yani. Aynen. Sonucunda 90'lı yılların bir arabası da değil. Ya araç bu araçlar yani bu araçtan ziyade aslında bu modeldeki araçlar çoğu iyi abi. Basalım mı abi? Evet abicim son kez basalım. Zaten otobanda ileride çıkacağız. Sonra da videomuzu bitireceğiz inşallah. Şu an 175 181 dijitalde gözüküyor mu bilmiyorum. Şu an gözüküyor yani. 188 190 92 194 Arkadaşlar şu an yani 200'de viraja girmekteyiz. Aynen hani mantığa bakarsan dönüş 196 ile 198 oldu. Tamam keskin bir viraj değil ama viraj Şöyle yani. bir durum var abi hani Almanya'da herkes hızlı kullanıyor diyoruz ya öyle baksana bak 202 Herkes ile hızlı gidiyoruz. gittiği için Bak öndeki Ondan da adam şey ta gözüküyor. nerede? Gidiyor bir de uzuyor. şu an 204 ve kullanışı çok rahat abi. Bu hızlarda Öndeki Focus çok hızlı gidiyor yani. Aynen. Yetişemiyoruz. 205 Arkadaşlar 1.6 benzinli de hemen hemen aynı hızda yapıyor. 2.0 dizelde biz 240 km hızı gördük dijitalde. aynen dijital kadranla Yani onu ne gördüm. kadar yanlış ne kadar doğru bilemiyoruz. Fakat biz Ama burada gördük, biz gördük. 208'i böyle 212 210 hep oralarda düşüyor çıkıyor düşüyor çıkıyor. Volkan sağ taraftaki çıkıştan çıkacağız abi. Tamam. Evet arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadarlık. Onun haricinde zaten daha farklı araç otoban videolarımıza gelecek. Ani fren koyunca biraz abi afalladı ama ben de afalladım. Araba bir anda Acil sapıttı. ani freni koydum bir an öne uçacağım zannettim. Yani abone olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka Allah'a bir emanet olun videoda diyorum. görüşürüz arkadaşlar. Aynen. Bundan sonraki videolarsa arkadaşlar BMW'ler, Peugeot var, Mercedes var, minibüslerimiz var, yeni konseptlerimiz var. Yani Türkiye'de ilk olabilecek şeyler var da onu söylemeyelim şimdilik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve sıradaki arabamız da bu. Sıradaki arabamız bu.